D47. Bu kayıt, yakın zamana kadar yaşamış bir kuş türünün tarihten silinmesi hikayesini anlatır. Okyanus dalgalarının ortasında, haritalardan silinmiş bir cennette bir kuş yaşardı. Uçamayan, korkusuz ve savunmasız. Adı yüzyıllar boyunca sadece bir efsane gibi anılacaktı. Dodo. Mauritius Adası, 16. yüzyılın başları. Sisler arasından yükselen, yoğun ve nemli bir tropik orman. Burada her şey farklıydı. Yırtıcı yoktu, tehlike yoktu. Ve genç bir dodo, Lua, hayatının en güzel sabahını yaşıyordu. Sürüsüyle birlikte ormanın derinliklerinde özgürce dolaşıyordu. Dodolar, milyonlarca yıl boyunca bu adada evrimleşmişti. Kanatları küçülmüş, kaçma içgüdüleri kaybolmuştu. Çünkü kaçacak hiçbir şey yoktu. Lua, meyveler topluyor, diğer kuşlarla oyun oynuyordu. Bu ada, zamanın durduğu bir yerdi. Ama zaman asla durmaz. 1598. Ufukta ilk yelkenler göründü. Hollandalı denizciler bilinmeyen bir adaya çapa attılar. Lua, kıyıda merakla onları izledi. İnsanlar şaşkınlıkla bu tuhaf kuşlara baktılar. Yürüyen, uçamayan, kaçmayan kuşlar. İlk başta şaşırdılar. Sonra açlıklarını hatırladılar. İnsanlar sadece kendilerini getirmemişti. Gemilerinde fareler, domuzlar ve köpekler vardı. Lua'nın dünyası sessizce parçalanmaya başladı. Dodolar neyle karşı karşıya olduklarını anlayamadılar. Yuvalar talan edildi. Yumurtalar yok oldu. Yıllar geçti. Orman eskisi gibi sesli değildi artık. Lua, eskiden yüzlerce dodonun yaşadığı yerlerde tek başına yürüyordu. Sürü çağrıları kesilmişti. Artık kimse yanıt vermiyordu. Bir türün yok oluşunu ölçen şey, son bireyin kalp atışıdır. Kimse duymasa bile. 17. yüzyılın sonu. Son dodo öldü. Kimse tam olarak ne zaman olduğunu bilmiyor. Kimse kaydetmedi. Sadece bir gün orman tamamen sessizleşti. Bugün dodoyu sadece müzelerdeki iskeletlerden ve eski çizimlerden tanıyoruz. Bir kuş değildi o. İnsanlığın geri getirilemeyen bir hatasıydı. Dodo sustu. Ama onun sessizliği bizim için hala en yüksek sesle konuşuyor.